Merhaba arkadaşlar. Bu çalışmamızda yine sizlerden gelen talepler doğrultusunda evrensel skala işleminin sadece HMI kullanarak nasıl yapacağımızı göreceğiz. Projemizde PLC yok. Sahadan ham değerler geliyor. Akım, gerilim, basınç, sıcaklık gibi. Bunları ekranda istediğimiz sayısal veri aralığına nasıl dönüştüreceğiz, nasıl skala edeceğiz onu göreceğiz. Forum sayfamıza koyacağım farklı projeleri de göstereceğim biraz sonra. Direkt alıp buradan kullanabileceksiniz. Varsayalım ki 420 miliamperlik bir sensörümüz var. 4000 ile 20.000 arasında bir sayısal değer üretecektir. Buradan giriyoruz. Skala ham değerimizi de belirleyelim. 5000 gibi bir değer geldiğini düşünelim sensörden. 0-16 bar arasında bize ölçeklendir dediğimiz anda 1 bara karşılık geldiğini görüyoruz. Buraya herhangi bir değer girelim. 8564. Bakınız 4.56 bar. Şu kısımdan ondalıklı haneyi değiştirebileceğiz. Veya işte sensörümüzün üzerinde bir 100 bar yazıyor olabilir. Bir basınç sensörü ise. Bakınız 29.24 bara direkt skala etti. Varsayalım ki sensörümüzün çıkışı 420 mAh değil de 0-10 volt. O durumda burayı 0 yapıyoruz. Modüllerimizde 10.000 üretiyor 10 volta karşılık biliyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir değer gelirse sensörümüzden 85.78 bara karşılık geliyormuş. Bu projeyi nasıl yaptık? Projemizde HMI kontrolde makro kodu. Makro kodumuz da burada. Bu makro kodunu sayesinde bunu gerçekleştiriyoruz. Herhangi bir başka yazılma yok. Biliyorsunuz C kodu olabilirdi ya da ladder olabilirdi. Bu projemize özgü. Bunu makro ile yaptık. Oldukça kolay biliyorsun makro ile bunu yapmak. Bu birincisi. Yine forum sayfamıza koyacağımız proje. Bir diğer projemize geçelim. Bu projemizde yine 4 kanala temsil ediyor. Hemen şuradan adres listesine bakalım. I/O modülümüze bakalım. Direkt bakın I/O modülümüzde çalışacak şekilde tasarlandı. 40.024, 25, 26, 27 bizim unlock girişlerimizin adresleri. Tüm modüllerimizde böyle modülden bağımsız olarak. Dolayısıyla bunu herhangi bir modülle kullanabilirsiniz, uzak modülle. Haberleşme yöntemine bakalım. Modbus RTU 485 üzerinden bağlı modülümüz. Ve bu şekilde çalıştırdığımız anda sahadan gelen verileri direkt bize yansıtacaktır. 4 kanalı da farklı sensör takmış olabiliriz. Yani farklı çıkışları destekleyen. Onların ayarlarını şöyle yapıyoruz. Giriyoruz. Birinci kanala giriyoruz. Şu an giremedi, haberleşme bağlantı olmadığı için. Diyelim ki birinci sensörümüz 420 mAh. 4000 yazıyoruz bu kısma. Gelecek veriye. 4000 ile 20.000 değer ödeyeceği için sensörümüzden gelen veriye karşılık. Ve buradan bir ham değer gelecektir bize sensörümüzden. Bir basınç değeri, sıcaklık değeri, akış debi vesaire gibi. Bunu da hangi değer aralığında skala etmek istiyoruz? Sensörümüzün üzerinde ne yazıyor? Diyelim ki 0-10 bar yazıyor. 420 mAh'e karşılık yani. Üzerinden bakacağız şu iki değere. 0-10 bara göre buradan bir değer girdiğimiz anda, geldiği anda buraya bize skalalandırılmış sonuç olarak direkt bar olarak yansıyacak. Yine ondalıklı hanesini buradan ayarlayabileceğiz. Bu çalışan bir projemiz yine. Ve üçüncü projemizde 4 kanalın üçüncü projesi yine forum sayfamıza koyacağım. Hepsini zipleyerek aynı klasöre koyacağım. Bunda da testini yapıyoruz. Sahadan şu an veri gelmediği için göremedik. Burada aynı projenin saha bağlantısı olmayan var. Buradan bir değer aralığı giriyoruz. 0-20.000 diyelim bu defa sensörümüzün 0 ile 20.000 yani 20 mAh çıkış verdiğini kabul edelim. Skala ölçeğimiz yine 0 kaç seçelim? 30 olduğunu kabul edelim. Sensörün üzerinde yazan değer. Ve ham değer olarak da 6000 gibi bir değer geldiğini kabul edelim. Sensörümüzden. Bakınız direkt 9 bar olarak işte neyse bu artık fiziksel büyüklüğümüzün türünü şu an bilmiyoruz. Herhangi bir şey çünkü evrensel skala herhangi bir büyüklüğü herhangi bir skala aralığına çevirebilecek program. Çalışmalarınızda çok faydalı olacak. Direkt bunu forum sayfamızdan alarak amacınıza uygun 1 kanal, 4 kanal, 8 kanal, 16 kanal şeklinde çok kolaylıkla aktarabileceksiniz. Çünkü adreslerimiz tanımlı, bölümler tanımlı. Skala işlemini HMI'da PLC kullanmadığımız durumda nasıl görüyoruz? Makro ile nasıl yapıyor? Bu çalışmamız size rehberlik edecek. Yine ihtiyacınız olursa C ve ladder'la da aynı çalışmayı yapabiliriz çok rahatlıkla. Umarım çalışmalarınızda faydalı olur. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.